O geceyi hiç unutmam. Unutamıyorum. Lohusalığın 40. gecesi miydi? 50. mi? Bilmiyorum. Zaman kavramını yitirmiştim. Evin içinde sadece yeni doğmuş oğlumun süt kokusu ve benim bitmek bilmeyen yorgunluğum vardı. Eşim yanımda uyuyordu. Tam ben de gözlerimi kapatmış, o yalancı huzura dalacakken duydum o sesi. Kapının zili. Eski paslı bir ses, gecenin 3'ünde sanki apartmanın duvarlarını tırmalayarak gelen bir sesti bu. Kim olabilirdi? Kalbim göğüs kafesimi kıracak gibi atmaya başladı. Yorganı üzerimden attığım gibi koridora fırladım. Zifiri karanlıktı. El yordamıyla kapıya ulaştığımda zil 2. kez çaldı. Daha uzun, daha ısrarcı. Deli gibi kapının kulpuna yapıştım. "Kim o?" diye bağırmaya çalıştım ama sesim çıkmadı. O an yatak odasından kayınvalidemin uykulu sesi geldi. "Derya, kızım ne yapıyorsun orada?" Döndüm. Nefes nefese kalmıştım. "Anne," dedim fısıltıyla. "Kapı çalıyor. Duymuyor musun?" Koridorun ışığını yaktı. Yüzünde hasta birine bakar gibi acıyan bir ifade vardı. "Ne kapısı kızım, ne zili? Saçmalıyorsun, hadi gel yat. Rüya görmüşsün." İşte o an beynimin içinde çınlayan o paslı ses bıçak gibi kesildi. Kapının deliğinden baktım. Kimse yoktu. Koridorun sonundaki pencereden sızan sokak lambasının cılız ışığı ve sessizlik. Rüya değildi. Biliyordum. Şimdi neden böyle bir giriş yazdığımı düşüneceksiniz ama fazla düşünmenize gerek yok. Olayların vahametini anlamanız için yaşadığım küçük bir olayı paylaştım. Evet, küçük bir olayı. Öyle şeyler yaşadım ki nasıl anlatsam bilemiyorum. Karışıklık olmaması adına baştan alalım. Annemin "Hadi Derya, Hakanlar geldi" sesi odamın duvarlarına bir hapishane müdürünün anonsu gibi çarptı. Yatağımın kenarına oturmuş dışarıdaki yağmuru izliyordum. Gelmişlerdi işte. Ailemin benim için uygun gördüğü adam ve onun ailesi. Benimse kaderim. İsteksizce kalktım, üzerimi düzelttim. Salona girdiğimde hepsi oradaydı. Babam her zamanki gibi sert ve mesafeli bir şekilde koltuğun başında oturuyordu. Annem çay tepsisiyle mutfak ve salon arasında koşturuyordu. Gözlerinde "Ne olur bir sorun çıkarma" diyen o tanıdık yalvarış vardı. Ve Hakan. Tam karşımda oturmuş bana bakıp sırıtıyordu. "Hoş geldin Derya," dedi vıcık vıcık bir sesle. "Yine odana kapanmışsın." Zoraki bir şekilde gülümsedim. "Hoş bulduk." Yanına annesinin gösterdiği yere oturdum. Aramızda bir karış ya vardı ya yoktu. Ondan gelen o ağır parfüm kokusu midemi bulandırıyordu. Konuşulanları duymuyordum bile. Babamın işleri, Hakan'ın arabasının yeni lastikleri. Her şey uğultu gibiydi. Bakışlarımı ondan kaçırmaya çalışsam da bir anlığına göz göze geldik. İşte o an oldu. O sırıtan yüzü bir anlığına değişti. Gözlerimin önünde sanki bir suyun altından bakıyormuşum gibi dalgalandı. Burnunun şekli bozuldu, yassılaştı. Gözleri küçülüp içeri kaçtı, dudakları kalınlaşıp öne doğru sarktı. Yüzü bir saniyeliğine, net bir şekilde bir domuzun suratına dönüştü. Nefesim kesildi. Gözlerimi kırpıştırdım. Başımı hafifçe iki yana salladım. Görüntü gitmişti. Karşımda yine o bildiğim, sevmediğim Hakan oturuyordu. Ama gördüğüm şeyin dehşeti iliklerime kadar işlemişti. Tam o sırada kucağımdaki telefonum titreşti. Sessizdeydi ama titreşimi hissetmiştim. Ekrana gizlice baktığımda kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. Murat yazıyordu. Telefonu hemen ters çevirip yastığın altına doğru ittim. Babamın bakışlarını üzerimde hissettim. Gözleri bir matkap gibiydi. "Sakın yanlış bir hareketini görmeyeyim" diyordu o bakışlar. Yutkundum. Bir yanda bana domuz gibi görünen ve ailemin bana dayattığı bu adam vardı. Diğer yanda ise telefonun ekranında tek bir harfiyle bile kalbimi yerinden oynatan Murat. Bu evden, bu hayattan bir an önce kaçmam gerekiyordu. Ama nasıl? Ben Derya. O zamanlar 18 yaşındaydım. Aslında o zamanlar 18 yaşında olmam gerekiyordu. Hayalleri olan, okuldan sonra arkadaşlarıyla gezen, sevdiği şarkıları dinleyen sıradan bir genç kız. Ama değildim.
Ben babamın kararlarının ve annemin sessizliğinin esiriydim. Benim hayatım, misafir odasının ortasına konmuş ve herkesin üzerine yorum yaptığı bir eşya gibiydi. Ve şimdi de o eşyayı Hakan adında bir adama hediye etmeye karar vermişlerdi. O gece Hakan ve ailesi nihayet gitmek için ayağa kalktığında içimden şükür duaları ediyordum. Annem beni de kapıya kadar sürükledi. Hakan ayakkabılarını giyerken son bir hamleyle koluma dokundu. "Hafta sonu bir şeyler yapalım Derya," dedi. O an yine oldu. Dokunduğu yerde sanki derim buruştu. Elektrik çarptı. Gözlerine baktığımda o iğrenç suret yine oradaydı. Bir anlık, kısacık bir anlık. Ama o kadar gerçekti ki. Geri çekildim. "Bakarız," diye mırıldanabildim. Kapı kapandığı an sanki aylardır tuttuğum nefesi vermiş gibi omuzlarım düştü. Evin içindeki o sahte neşe, o yapmacık misafirperverlik havası dağılmış, geriye yine o tanıdık, baskıcı sessizlik kalmıştı. Babam tek kelime etmeden televizyonun karşısına geçti. Annem ise tepsileri toplamak için mutfağa yöneldi. Kimse yüzüme bakmıyordu. Bakmalarına gerek de yoktu. Mesajı almıştım. Koşarak odama gittim. Kapıyı arkamdan kilitledim. Benim korunaklı alanımdı burası. Bu evdeki tek sığınağım. Yastığın altındaki telefonumu aldım. Ekranı açtığımda o kalbimi yerinden çıkaran mesaj hala oradaydı. Mesajı açtım. "Nefes alabiliyor musun?" Gözlerim doldu. Benim gerçekten ne hissettiğimi anlayan tek kişiydi Murat. Hızla cevap yazdım. "Hayır." Saniyeler içinde telefonum çalmaya başladı. Ekranda yine sadece Murat yazıyordu. Kalbim ağzımda, çağrıyı kabul edip telefonu kulağıma götürdüm. "Derya," dedi fısıltıyla. Sesi bile bana huzur veriyordu. "Murat," dedim ben de fısıldayarak. Gördüm yine. Yüzünü, o iğrenç suretini gördüm. Karşı tarafta bir anlık bir sessizlik oldu. "Yine mi?" dedi endişeyle. Domuz gibi miydi? Ona daha önce de bahsetmiştim. Başta bana inanmamıştı. Psikolojik olduğunu düşünmüştü. Ama ne kadar çaresiz olduğumu gördükçe anlattığım her şeye inanmaya başlamıştı. "Evet," dedim. Dokundu bana, koluma. Midem bulandı. "Dayan Derya'm," dedi. "Dayan ne olur. Konuşacağım babanla," dedim sana. "Geleceğim kapınıza." "Sakın," diye atıldım hemen. "Yapma Murat. Babamın silahı var biliyorsun. Çok sinirli. Bir felaket çıkar, yapma." "Ne yapayım peki Derya? Senin o adamla evlenmeni mi izleyeyim? Senin o evde çürümeni mi izleyeyim?" Sesi ilk defa bu kadar çaresiz geliyordu. "Bilmiyorum," dedim ağlayarak. "Ama bir yolunu bulacağız. Kaçarım, bir şey yaparım. Ama o adamla evlenmem. Seni kaçırırım," dedi anında. Bir saniye düşünmem. Bu sözü o karanlık odanın içinde benim için bir umut ışığı oldu. Telefonu kapattıktan sonra bir süre yatağımda öylece oturdum. Odamdaki küçük aynada kendi yansımamı gördüm. Saçları dağılmış, gözleri korkuyla parlayan 18 yaşında bir enkaz. Bu ben miydim gerçekten? Aynadaki yansımama bakarken odanın köşesinde gardıropla duvar arasındaki o karanlık boşlukta bir şeyin kıpırdadığını gördüm sandım. Sadece bir gölgeydi. Göz yanılmasıydı herhalde. Ama içime daha önce hiç hissetmediğim tuhaf bir ürperti yayıldı. Sanki odamda o an benden başka bir şey daha varmış gibi. O an anlamamıştım. Asıl kabusun Hakan olmadığını, çok daha karanlık bir şeyin benim için sinsice beklediğini o an bilememiştim. Murat'la o gece yaptığımız fısıltılı telefon konuşmasından sonra odamdaki o gölgenin varlığına kendimi inandırmamaya çalışarak uykuya daldım. Ama sabah uyandığımda üzerimde tuhaf bir yorgunluk vardı. Sanki bütün gece uyumamış da birileriyle boğuşmuş gibiydim. Odama vuran güneş bile sanki camdan sızıp içeri girmeye korkuyordu. Odam soğuktu. Mevsimle alakası olmayan, kemiklerime işleyen bir soğukluk. Cumartesi sabahıydı. Kahvaltı masasında babamın gazetesiyle yüzü arasında kurduğu o aşılmaz duvarın arkasından gelen "Hakan bugün seni dışarı çıkaracakmış" cümlesiyle bütün hafta sonumun zehir olacağını anladım.
İstemiyorum dedim anında. Sesim benim bile beklemediğim kadar net çıkmıştı. Babam gazetesini indirdi. O bakışları, kelimelerden daha keskindi. Annem hemen araya girdi. Babamın gazabından korkuyordu, biliyordum. Olur mu öyle şey Derya, dedi telaşla. Söz verdik çocuğa. Hem onlar bizim akrabamız, ayıp olur. El alem ne der sonra? Laf söz olur. Nişan atacaksınız sanırlar. Sansınlar diye bağırmak istedim. Keşke atsak ama diyemedim. Babamın yüzündeki ifade, o cümleyi kurarsam sonumun ne olacağını bana açıkça söylüyordu. Sustum. Bu pes ettiğimin işaretiydi. Öğleden sonra Hakan kapıdaydı. Arabasına binerken içimden "Murat bana yardım et" diye dua ediyordum. Sahilde bir kafeye oturduk. Hava güzeldi. İnsanlar gülüşüyordu ama benim etrafımda sanki görünmez, buz gibi bir hava dalgası vardı. Hakan her zamanki gibi önemsiz şeylerden bahsediyordu. Arabasının motorundan, iş yerindeki bir arkadaştan, yeni aldığı saatten. Bense sadece başımı sallıyordum. "Derya," dedi aniden. Sesiyle irkildim. "Efendim?" "Dalıp gidiyorsun," dedi. "Anlatsana biraz. Nasılsın, neler yapıyorsun?" Tam ağzımı açıp iyiyim diyecekken kulağımın dibinde sanki birisi ağzını kulağıma dayamış gibi fısıldadı. Ne dediğini anlamadım ama kulağıma vuran nefesi, sesi hayal olamayacak kadar gerçekti. Nefesimi tuttum. Etrafıma baktım. Garson uzakta duruyordu. Yan masadakiler kendi aralarında konuşuyordu. Fısıldayacak kimse yoktu. Hakan yüzüme bakıyordu. "İyi misin? Rengin bembeyaz oldu." "İyiyim," dedim zorla. Hava biraz çarptı sanırım. Önündeki pastadan bir çatal aldı, bana doğru uzattı. "Şundan ye biraz, iyi gelir. Şekerin düşmüştür." O çatal bana doğru uzandığı an o suret yine belirdi. Bu sefer daha netti. Pastanın çikolatası onun domuz suratına bulaşmış bir çamur gibi görünüyordu. Mide bulantısıyla başımı geri çektim. "İstemiyorum, sağ ol." Tepkime anlam veremese de ısrar etmedi. Tam o sırada masanın üzerindeki peçetem sanki birisi parmağının ucuyla itmiş gibi yavaşça kaydı ve yere düştü. İkimiz de baktık. "Rüzgar yaptı herhalde," dedi Hakan umursamazca. Ama rüzgar yoktu. Hava yaprak kımıldamayacak kadar sakindi. O 1 saat bana bir asır gibi geldi. Her 5 dakikada bir etrafımdaki havanın buz kestiğini, ensemde soğuk bir nefes hissettiğimi veya Hakan'ın sesinin arasına karışan o fısıltıları duyduğumu sandım. Deliriyor muydum? Yoksa bir şeyler beni uyarmaya mı çalışıyordu? Nihayet kalktık. Evin önüne geldiğimizde arabadan inmeden önce bana döndü. "Ben çok keyif aldım," dedi. Yalandı. Konuşan tek kişi oydu. "Seni seviyorum Derya." Elini uzatıp elimi tutmaya çalıştı. O soğuk nemli parmakları tenime değdiği an, sokağın başındaki lamba bir anlığına pır pır edip söndü ve tekrar yandı. Hakan fark etmedi bile. Ama ben fark etmiştim. Elimi hızla çektim. "Görüşürüz," deyip arabadan indim ve eve koştum. Odamın kapısını kapatır kapatmaz kendimi kirden arınırcasına banyoya attım. Üzerimdeki o görünmez temastan, o soğukluktan kurtulmak istiyordum. Telefonumun ışığı yandı. Mesaj Murat'tandı. "İyi misin?" cevap yazdım. "İyi değilim Murat. Bir şeyler oluyor. Tuhaf şeyler. Artık sadece ondan tiksinmem değil bu. Başka bir şey var." O gece yatağımda saatlerce onunla mesajlaştım. Yazdığı her "seni oradan alacağım" cümlesi, kalbimin bir yanını ısıtırken diğer yanını buz kestiriyordu. "Yapma," diye yazıyordum. "Babamın gözü dönmüş, sana zarar verir. Yalvarırım, bekle." "Neyi bekleyeyim Derya?" diye cevap geliyordu anında. O domuz suratlı herifin sana karım demesini mi, o eve damat olarak girmesini mi bekleyemem? Bir gece yarısına doğru odamın penceresinden dışarı bakarken gördüm onu. Sokağın başında ışıkları sönük arabasının içinde sadece bir silüet olarak duruyordu. Sadece bekliyordu. Kalbim ağzıma geldi. Ya babam görseydi, ya o an sokağa çıkacağı tutsaydı.
Telefonuma sarıldım. Hemen git buradan. Ne yapıyorsun sen? Cevabı basitti. Sen o evde güvende olana kadar hiçbir yere gitmiyorum. O gece sabaha kadar ne o gitti ne de ben uyudum. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Bu bir sır olmaktan çıkmıştı. Her an patlamaya hazır bir bombaya dönüşmüştü. Ertesi sabah içimdeki bütün cesaret kırıntılarını toplayıp annemin yanına gittim. Mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. "Anne," dedim. Sesim titriyordu. Ben Hakan'la evlenmek istemiyorum. Lütfen babamla konuş. Bu nişanı atalım." Annem elindeki tabağı tezgaha bıraktı. Bana yorgun gözlerle baktı. "Derya," dedi fısıltıyla. "Yapma kızım. Babanı biliyorsun. Hem el alem ne der? Akrabayız biz o insanlarla. Düğün arefesinde nişan mı atılırmış? Bütün sülaleye rezil oluruz." "Rezil olalım anne," diye bağırdım. "Rezil olmak o adama karı olmaktan iyidir." Sesimi duymuştu. Babam salonun kapısında belirdi. Yüzü yaklaşan bir fırtına gibi karanlıktı. "Ne oluyor burada?" dedi tok bir sesle. Annem sustu, ben de sustum. Ama artık geri dönemezdim. "Baba," dedim. "Ben bu nişanı atmak istiyorum." Sonrasını çok net hatırlamıyorum. Sadece yanağımda patlayan o sert tokatın sesini, kulağımın uğultusunu ve gözümden akan yaşların sıcaklığını hatırlıyorum. "Bir daha," dedi babam, parmağını tehditkar bir şekilde sallayarak. "Bir daha bu lafı ağzından duymayacağım. Bizi el aleme rezil etmene izin vermem. O düğün yapılacak, o kadar." O gün o evde benim için hayat bitti. Ertesi sabah odamdan çıktığımda hayatımın ikinci şokunu yaşadım. Hakan salonun ortasında annemle karşılıklı oturuyordu. Beni görür görmez ayağa kalktı. Yüzünde öfkeli, aşağılayan bir ifade vardı. "Demek ayrılmak istiyorsun," dedi buz gibi bir sesle. Anneme baktım. Gözlerini kaçırdı. Onu o çağırmıştı. Beni arkamdan vurmuştu. "Aman Hakan oğlum," diye atıldı annem hemen. "Gençlik işte. Aklı karışmış. Belli ki birileri aklını çeliyor. Üzerinde bir ağırlık var." Sonra bana döndü. "Hakan da senin iyiliğini düşünüyor. Bir bilene gidelim diyoruz. İçinde ne var ne yok. Bir okusunlar, bir baksınlar." Beynimden vurulmuşa döndüm. Sadece nişana atmak istemediğim için beni deli, hatta büyülü yerine koyuyorlardı. Hakan'ın yüzündeki o sinirli ifade yerini alaycı bir gülümsemeye bıraktı. Fikri sevmişti. Bu onun için bir güç gösterisiydi. "Evet," dedi. "Gidelim. Bir hocaya gösterelim seni. Bu isyanının sebebi neymiş öğrenelim." Direnecek gücüm kalmamıştı. Babamın attığı o tokat, ruhumdaki son mücadele arzusunu da kırmıştı. Beni bir arabaya bindirip, şehrin hiç bilmediğim, ara sokaklarla dolu, eski bir mahallesine götürdüler. Rutubet ve kömür kokan bir apartmanın ikinci katına çıktık. Kapıyı, uzun sakallı, gözlerinin içi güvensizlikle parlayan bir adam açtı. İçerisi ağır bir tütsü kokuyordu. Duvarlarda ne anlama geldiğini bilmediğim Arapça yazılar asılıydı. Beni bir minderin üzerine oturttular. Hakan ve annem de karşıma geçti. Adam eski cildi dağılmış büyük bir kitap çıkardı. Kur'an olduğunu söylediler. "Aç kızım," dedi adam. "Rastgele bir sayfa aç ve parmağını bir ayetin üzerine koy. Gözlerin kapalı olsun." Dediğini yaptım. Gözlerimi kapattım ve titreyen parmağımı o eski sararmış sayfalardan birinin üzerine bastırdım. "Dur," dedi adam. Gözlerimi açtım. Adamın yüzü gerilmişti. Parmağımı işaret ederek, "Korktuğum şey bu işte," diye mırıldandı. Parmağım üzerinde şeytan kelimesinin geçtiği bir ayetin tam üstündeydi. Annem küçük bir çığlık attı. Hakan'ın yüzündeki sırıtış daha da büyüdü. Adam bu sefer eski resimli bir deste kart çıkardı. Tarot kartlarıydı. "Bu desteden de bir kart seç," dedi. Elimi uzatıp bir kart çektim. Adam kartı alıp ters çevirdi. Kartın üzerinde birbirine sarılan bir kadın ve bir erkek vardı. Ortalarında ipleri elinde tutan boynuzlu, çirkin bir şeytan figürü duruyordu. "İki sevgili arasında şeytan," diye mırıldandı adam.
Sonra bize döndü. Kızınıza ayırma büyüsü yapılmış. Hem de en kuvvetlisinden. Papaz büyüsü bu. Sonra bana döndü. Bu büyüyü bozmak için sana ait şeyler lazım, dedi. Giydiğin bir kıyafetten küçük bir parça, bir fotoğrafın ve tırnağının bir parçası. Yarın bunları bana getirin. Geri kalanını ben halledeceğim. O odadan çıktığımızda artık bir insan değil, üzerine büyülü yaftası yapıştırılmış bir nesneydim. Annem ve Hakan, zafer kazanmış komutanlar gibiydi. Çareyi bulmuşlardı. Bense tek bir şeyi düşünüyordum. Yarın annem o büyü malzemelerini bu şarlatana getirdiğinde bu evden kaçmak için son şansım olacaktı. Ve bu sefer Murat'ı dinleyecektim. O gece yatağımda bir o yana, bir bu yana döndüm durdum. Gözlerimi her kapattığımda o şarlatan hocanın yüzünü ve masaya attığı o şeytanlı kartı görüyordum. Annem komodinin üzerine küçük bir bez torba içinde malzemelerimi hazırlamıştı bile. Benim tırnağım, birkaç tel saçım, bir vesikalık fotoğrafım. Varlığımın parçaları sabah iradem dışında bir ayinin nesnesi olmak için bekliyordu. Babamın tokadından daha tehlikeli bir şey vardı. Ailemin benim iyiliğim için yaptığına inandığı kötülük. Artık bekleyemezdim. Gece yarısını geçiyordu. Evin içine ölüm sessizliği çökmüştü. Titreyen ellerimle telefonuma uzandım ve Murat'ı aradım. Sesi uykuluydu. Derya, iyi misin? Bir şey mi oldu? Murat, diye fısıldadım. Sesimdeki paniği duymuştu. Yarın. Bir büyücüye gidecekler. Hazırladılar her şeyi. Bana büyü yapacaklar. Anlıyor musun? Bana zorla ne olduğunu bilmediğim bir şeyler yapacaklar. Yutkundum. Kararımı vermiştim. Artık dayanamam. Tamam. Dediğin gibi olsun. Gel al beni. Telefonun diğer ucunda bir anlık sessizlik oldu. Sonra Murat'ın sesi netleşti. Kararlı bir hale geldi. Tamam, dedi. Ağlama. Bitti artık. Hazır ol. Sabah annen evden çıktığı an, sokağın başında, her zamanki yerde olacağım. Sadece küçük bir çanta al yanına. Gerisini düşünme. O gece gözüme bir an bile uyku girmedi. Sabah olduğunda uyuyor taklidi yaptım. Annemin odamın kapısını aralayıp bana baktığını, sonra da o küçük bez torbayı alıp evden çıktığını duydum. O kapı sesi benim için bir başlangıç çizgisiydi. Yataktan fırladım. Daha önceden hazırladığım küçük okul çantama birkaç parça kıyafet, kimliğimi ve kumbaramdaki son parayı tıkıştırdım. Odama son bir kez baktım. Bu duvarlar benim hem hapishanem hem de sığınağım olmuştu. Sessizce evden süzüldüm. Merdivenlerden inerken kalbim göğsümü delip geçecek gibiydi. Ya bir komşu görürse, ya babam uyanırsa. Sokağa çıktığımda sabahın serin havası yüzüme bir tokat gibi çarptı. Sokağın başında Murat'ın arabası duruyordu. Koştum. Hayatıma, geleceğime, nefes almaya koştum. Arabanın kapısını açıp kendimi içeri attığım an Murat gaza bastı. O mahalleden, o hayattan son sürat uzaklaşırken dikiz aynasından küçülen evime baktım. İçimde hem büyük bir keder hem de tarifsiz bir özgürlük hissi vardı. O gün doğruca nikah dairesine gittik. Ne gelinlik vardı ne davetli. Sadece ikimiz ve şahitlerimiz. Memurun "Sizi karı koca ilan ediyorum" dediği an, Derya olarak hayatımda ilk defa gerçekten gülümsedim. Murat'ın bir arkadaşının yardımıyla şehrin başka bir ucunda tuttuğu küçük eşyalı bir daireye yerleştik. Kimseye haber vermedik. Telefonlarımızı kapattık. O ilk birkaç hafta bir rüya gibiydi. Korku yoktu, baskı yoktu. Geceleri kabus görmüyordum. Hakan'ın domuz sureti aklıma bile gelmiyordu. O tekinsiz fısıltılar, o ani soğukluklar, hepsi geçmişte kalmış gibiydi. İlk defa huzurla uyuyordum. Murat'ın yanında güvendeydim. O tekinsiz dünyanın eski evimde kaldığını sanıyordum. Bu huzurlu sessizlik bir süre sonra yerini buruk bir özleme bıraktı. Annemi özlüyordum.
Ne kadar bana haksızlık etmiş olsa da o benim annemdi. Bir akşam Murat'ın da desteğiyle bir ankesörlü telefondan evimizi aradım. Telefonu annem açtı. "Alo," dedi yorgun bir sesle. "Anne," dedim. Sesim titredi. "Benim?" "Derya." Karşı tarafta derin bir sessizlik oldu. Sonra hıçkırıklarını duydum. "Neredesin sen? Ne yaptığını sanıyorsun sen?" dedi öfke ve kederle karışık bir sesle. "Baban yüzümüze bakmıyor. El aleme ne dedik biliyor musun? Kızımız hastaydı. Biraz dinlenmesi için teyzesine yolladık dedik. Bizi ne hallere düşürdün." "Anne ben iyiyim," dedim ağlamaklı bir sesle. "Çok iyiyim. Biz evlendik Murat'la." "Evlendin mi?" diye bağırdı. "O çocukla. Baban duyarsa ikinizi de yaşatmaz Derya, biliyorsun." Sesi biraz yumuşadı. O bir anneydi. "İyi misin gerçekten? Sana bir şey yaptı mı o çocuk? Aç mısın, açıkta mısın?" "Çok iyiyim anne. O bana çok iyi bakıyor. Lütfen babama söyle. Yalvarırım affetsin." Derin bir nefes aldı. Baban bu konuyu kapattı. "Adını ananı evden kovar. Şimdi kapatmam lazım, duymasın. Kapat. Sonra bakarız bir çaresine." Telefon yüzüme kapandı. Murat'ın yanına döndüğümde hem ağlıyor hem de gülümsüyordum. Özgürdüm, sevdiğim adamlaydım ama ailem olmadan bir yanım hep eksikti. O an affedilmek için her şeyi yapabileceğimi biliyordum. Farkında değildim, asıl sınavım daha yeni başlıyordu. Lanet sadece doğru zamanı, en savunmasız anımı bekliyordu. Murat'la kurduğumuz o küçük, gizli yuvada haftaları kovaladı. Gündüzlerimiz huzurlu, gecelerimiz ise yıllardır hasret kaldığım o deliksiz, kabussuz uykuyla geçiyordu. O tekinsiz fısıltılar, Hakan'ın iğrenç sureti, odamdaki o soğukluk. Hepsi sanki başka bir hayatta, başka bir Derya'nın başına gelmiş gibi uzaktı. Ama içimde bir yara kanıyordu. Ailem. Annemle babamdan gizli, ankesörlü telefonlardan yaptığımız kısa konuşmalar artık bana yetmiyordu. Bir akşam yine annemi aradığımda, sesindeki o tanıdık telaşla, "Babam bu akşam kahveye gitti. Geç gelir," dedi. "Dayanamıyorum artık. Atla gel. Bir yüzünü göreyim. Bir kokunu içime çekeyim." Bu beklediğim davetti. Murat'la birlikte bir suçlu gibi gizlenerek eski mahalleme, eski evime gittik. Murat arabada bekledi. Bense titreyen bacaklarla o kapıyı çaldım. Annem kapıyı açtığı an ikimiz de hıçkırıklara boğulduk. Sarıldık. Ne yaşanırsa yaşansın, bir kızın evi hep annesinin yanıydı. İçeride annemle yarım kalan ne varsa konuşurken dış kapının anahtarla açıldığını duyduk. Dona kaldık. Babam eve erken dönmüştü. Annemin tuzağı mıydı, yoksa sadece kötü bir tesadüf mü bilmiyorum. Ama o an koridorun başında babamla göz göze geldim. Yüzü ifadesizdi, taş gibiydi. Ne bir öfke ne bir şaşkınlık, sadece boşluk. Annem aramızda bir o yana bir bu yana gidiyor, "Aman bey, bir konuşalım, dinleyelim," diye mırıldanıyordu. Babam onu duymuyor gibiydi. Gözleri sadece benim üzerimdeydi. O an içimden bir ses, ilk adımı benim atmam gerektiğini söyledi. Yavaşça ona doğru yürüdüm. Tam önünde durdum. Yılların geleneğiyle titreyen ellerimi uzatıp o sert, nasırlı elini öpmek için eğildim. Geri çekmedi. Elini öpüp alnıma koyduğumda tek bir cümle söyledi. Sesi bir kuyunun dibinden gelir gibi derindi. "Madem kendi yolunu çizdin," dedi. Gözlerime baktı. "Yüzümüzü kara çıkarma." Bu onun affetme şekliydi. Bir sarılma değildi, bir "özledim kızım" cümlesi değildi. Ama bu bir babanın kırılmış gururunu bir kenara bırakıp kızını yeniden hayatına kabul edişiydi. Savaş bitmişti. O günden sonra hayatımız normale döndü. Murat babamla tanıştı. Zorlu bir süreçti ama zamanla onu da damatları olarak kabul ettiler. Artık gizlenmiyorduk. Ailemle yeniden bir aradaydım. Sevdiğim adamla evliydim. Her şey yoluna girmişti.
Kısa bir süre sonra hamile olduğumu öğrendim. Bu seferki mutluluğum tamdı. Ama bu mutluluk doktor randevularıyla birlikte gölgelenmeye başladı. Bebeğimin gelişiminde ciddi sorunlar vardı. Gittiğimiz her doktor, her uzman aynı acı gerçeği yüzümüze vurdu. Bu bebek yaşayamazdı. Yaşasa bile çok hasta olacaktı ve hamileliğin devamı benim hayatım için büyük bir riskti. O masadaydım, kürtaj masasında. Ama bu zordu. Çünkü bu bebek aşkımın meyvesiydi. Operasyondan sonra ruhumda açılan o boşluk hiçbir zaman tam olarak dolmadı. 7 ay, tam 7 ay boyunca rahmim o ilk bebeğimin yasını tuttu. Her denememiz başarısızlıkla sonuçlandı. Artık anne olamayacağıma kendimi inandırmaya başlamıştım. 7 ayın sonunda umutların tükendiği bir anda hamile olduğumu öğrendim. Bu seferki sevinç korkuyla karışıktı. Ama şükrettim. Ve o gece lanet bütün şiddetiyle geri döndü. Yatağa yattığımda daha uykuya dalamadan oldu. Önce göğsüme o tanıdık ağırlık çöktü. Bir dağ bütün cüssemi eziyordu sanki. Nefesim ciğerlerimle boğazım arasında bir yerde sıkışıp kalmıştı. Gözlerimi açamıyor, sesimi çıkaramıyordum. Tamamen felç olmuştum. Sonra karanlığın içinden bir suret belirdi. Murat'ın suretiydi. Ama gözleri. Gözleri kömür gibi karaydı ve içinde saf bir kötülük parlıyordu. Yüzünde Hakan'da gördüğüm o iğrenç sırıtış vardı. Elinde ucu ay ışığında parlayan eski bir hançer tutuyordu. Yavaşça üzerime doğru eğildi. Hançeri karnıma, bebeğimin tam üzerine doğru indirmeye başladı. Çığlık atmak istedim ama sesim sadece zihnimde çınlıyordu. O an o suret değişti. Murat'ın yüzü eriyip aktı ve yerine kayınvalidemin yüzü geldi. Aynı boş, kötü gözler, aynı sırıtış. Hançeri tutan el şimdi onundu. Bütün gücümle debelenmeye çalıştım ve aniden ciğerlerimden boşalan bir çığlıkla yatakta doğrulduğumda Murat'ın endişeli yüzüydü ilk gördüğüm. "Derya, iyi misin? Ne oldu? Yine mi kabus?" diye sordu kollarıyla beni sarmaya çalışırken. Ona sığındım ama gözlerimi kapattığımda hala onun yüzünün üzerine giydirilmiş o şeytani sureti ve bebeğime doğru inen hançeri görüyordum. Bunu ona nasıl anlatabilirdim? Senin yüzüne bürünen bir varlık rüyamda çocuğumuzu öldürmeye çalıştı. Nasıl diyebilirdim? Diyemedim. O an bu savaşta yalnızdım. Onu bu karanlığın içine çekemezdim. Onu korumalıydım. Kötü bir kabustu sadece diye mırıldandım. Geçti. Ama geçmemişti. Yeni başlıyordu. O günden sonraki hamileliğim bir mucizenin değil, bir işkencenin güncesi gibiydi. Lanet artık sadece uykumda değil, uyanıkken de benimleydi. Gündüzleri evin içinde bir anlığına aynaya baktığımda, kendi yansımamın arkasında kayınvalidemin o boş gözlü suretinin bir anlığına belirip kaybolduğunu görüyordum. Gözlerimi ovuşturup tekrar bakıyordum. Kimse olmuyordu. Hamileliktendir diyordum kendi kendime. Yorgunluktandır. Ama geceleri kendime yalan söyleyemiyordum. Gecenin bir yarısı Murat salonda televizyon izlerken yatak odasında yanıma birinin uzandığını, yatağın benim tarafımdaki şiltenin belirgin bir şekilde çöktüğünü hissettiğimde bunun yorgunluk olmadığını biliyordum. Ensemde hissettiğim o buz gibi nefesin hormonlarla bir ilgisi yoktu. Üzerimdeki yorganın görünmez bir el tarafından yavaşça parmak uçlarımdan aşağı doğru çekilmesinin hiçbir mantıklı açıklaması olamazdı. Artık Murat'a anlatmıyordum. Çünkü onun endişeli yüzü, bulmaya çalıştığı mantıklı açıklamalar beni daha da yalnız hissettiriyordu. O, beni korumaya çalışıyordu. Bense onu anlayamayacağı bir dehşetten korumaya çalışıyordum. Bu benim sırrımdı. Benim savaşımdı. Nihayet 9 aylık bu esaretin sonunda oğlum dünyaya geldi. Onu kucağıma verdikleri o ilk an, bütün o karanlık sanki sihirli bir şekilde dağıldı. Hastanenin o steril aydınlık odasında bebeğimin masum kokusunu içime çekerken "Bitti" diye fısıldadım. Oğlum geldi ve her şey bitti. O an hayatımda ilk defa gerçekten umutluydum.
Sercan adını verdiğimiz oğlumla eve döndüğümüz ilk hafta bu umudum devam etti. Ama sonra o ağlamalar başladı. Bu normal bir bebek ağlaması değildi. Bir acı, bir gaz sancısı ağlaması değildi. Bu saf bir dehşetin sesiydi. Sercan sadece geceleri ve özellikle odanın belirli bir köşesine bakarak ağlıyordu. Avazı çıktığı kadar sanki canını yakan bir şey görüyormuş gibi o boş köşeye bakarak çığlıklar atıyordu. Murat'la yorgunluktan bitap düşmüş bir halde huzursuzluktur, gazıdır diyerek birbirimizi teselli etsek de ben biliyordum. Oğlum benim gördüğüm ama Murat'ın göremediği bir şeye bakarak ağlıyordu. Asıl kırılma anı Sercan'ın 2. yaş gününden birkaç ay sonra yaşandı. Güneşli bir öğleden sonraydı. Salonun ortasındaki halıda renkli bloklarla oynuyorduk. Kahkahalar atıyor, kuleler yapıp yıkıyorduk. Her şey normaldi. Her şey olması gerektiği gibiydi. Sercan, elindeki kırmızı bloğu benim yaptığım kulenin tepesine koymak için uzandı. Ve o an aniden dona kaldı. Elindeki blok halının üzerine düştü. Gülümsemesi yüzünde dondu. Gözleri yavaşça odanın bir köşesine, benim arkamda kalan eski koltuğun yanındaki boşluğa doğru döndü. O an yüzündeki ifadeyi ömrüm boyunca unutmayacağım. O masum çocuksu merakın yerini bir insanın yaşayabileceği en saf, en filtresiz dehşet almıştı. Gözleri sonuna kadar açıldı. Küçük bedeni titremeye başladı. Yavaşça titreyen o küçük parmağını kaldırdı ve o boşluğa doğru uzattı. Ve sonra çığlığı bastı. Bu acı veya öfke çığlığı değildi. Bu aklın alamayacağı bir kötülükle yüzleşen bir ruhun çığlığıydı. Gözlerini bir an bile o boşluktan ayırmadan geriye doğru sürünerek bana ulaşmaya çalışıyordu. Kucağıma tırmandı, yüzünü boynuma gömdü ve bütün bedeniyle zangır zangır titremeye başladı. O an içimdeki bütün korku buharlaşıp gitti. Yerini daha önce hiç hissetmediğim kadar güçlü, o vahşi ve ilkel duygu aldı. Annelik. Titreyen oğluma sımsıkı sarıldım. Gözlerimi o boşluğa diktim. Orada ne olduğunu bilmiyordum. Neye benzediğini görmüyordum. Ama varlığını oğlumun gözlerindeki dehşetten okuyordum. Fısıldadım. Hem oğlumun duyacağı kadar şefkatli, hem de o görünmez varlığın duyacağı kadar kararlı bir sesle. Bana ne istersen yapabilirsin dedim boşluğa doğru. Ama ona dokunamazsın. Ona dokunmanıza asla izin vermem. Oğlum Sercan'ın o boş köşeye bakarak attığı dehşet çığlığından sonra içimdeki masum korku ölmüş, yerine çelik gibi sert bir kararlılık gelmişti. Bu bir savaştı ve ben pes etmeyecektim. Ama savaş ilan ettiğim düşman benim kurallarımla oynamıyordu. Benim zaafımı, benim yorgunluğumu, benim en savunmasız anlarımı bekliyordu. Geceler evimizde bir siper savaşına dönüştü. Artık tek başıma odadan dışarı adım atamıyordum. Gece Sercan ağladığında veya tuvalete gitmem gerektiğinde yanımda uyuyan Murat'ı dürtmek zorunda kalıyordum. Murat diye fısıldıyordum. Murat uyan. Uykulu gözlerle ne oldu Derya dediğinde benimle mutfağa kadar gelmen lazım diyordum. Başta anlam veremiyordu. Ne var mutfakta git gel işte dediği bir gece yorganın altından çıkmayı reddettim. Sabaha kadar ağlayan oğlumla birlikte yatakta bekledim. O günden sonra ne zaman onu kaldırsam sorgusuz sualsiz benimle geliyordu. Koridorda ben önde, o arkamda, sanki düşman hattına sızan 2 asker gibi ilerliyorduk. Ben işimi hallederken o kapıda bekliyordu. Çünkü o kapının ardındaki karanlıkta ne olduğunu biliyordum. Bir gece yine böyle bir mutfak seferindeyken gördüm onları. Murat sütü ısıtmak için ocağın başına geçmişti. Ben de kapının eşiğinde onu bekliyordum. Salondan gelen o belli belirsiz karanlığa gözüm takıldı. Ve oradaydılar. 2 tane. Kapının 2 yanında tavana değecek kadar uzun, simsiyah gölgelerdi. Bir insan silüetleri vardı ama insan değillerdi. Dumandan ya da isten yapılmış gibiydiler. Kenarları titreşiyordu. Başları yoktu.
Yüzleri yoktu. Sadece varlardı. Orada öylece duruyor, bana bakıyorlardı. Hareket etmiyorlardı, ses çıkarmıyorlardı. Sadece varlıklarıyla bile odadaki bütün havayı emiyor, geriye buz gibi bir boşluk bırakıyorlardı. Ağzımdan boğuk bir ses çıktı. Elimle salonu işaret ettim. Murat arkasını döndü. "Ne oldu yine?" diye sordu. Baktığı yerde sadece boş bir duvar vardı. "Derya, orada bir şey yok," dedi yorgunca. "Hadi gidelim odamıza." Beni kolumdan tutup odaya götürürken ben arkama bakmaya devam ediyordum. Gözden kaybolana kadar oradaydılar, o isli gölgeler. Beni izliyorlardı. Ama en kötüsü, en ağırı, en iğrenci daha yaşanmamıştı. Bir sabah Murat'ın işe gitmek için erken kalktığı günlerden biriydi. Onu uğurlamış, Sercan'ın yanına yatağın sıcaklığına geri dönmüştüm. O en tatlı, uykuyla uyanıklık arasındaki o savunmasız anda oldu. Önce göğsüme o tanıdık, tonlarca ağırlık çöktü. Bedenim yatağa çivilenmiş gibiydi. Yine başladı diye düşündüm. Ama bu sefer farklıydı. Yatağın Murat'tan boşalan tarafında bir hareket hissettim. Biri yanıma uzanmıştı. O an gerçeklik algım tamamen kayboldu. Beynim bana mantıklı bir açıklama sunmaya çalışıyordu. Murat işe gitmekten vazgeçti, geri geldi. Evet, o olmalıydı. Yanımdaki varlığın sıcaklığı, kokusu onunkine benziyordu. Arkam ona dönüktü. Yüzünü saçlarımda, boynumda hissettim. Beni kokluyordu. Derin derin. Sonra ıslak dudaklarını boynumda hissettim. Küçük öpücükler konduruyordu. Uykunun o mahmur haliyle bunun Murat'ın sevgisi olduğunu düşünüp kendimi gevşettim. Hoşuma bile gitmişti. Vücudu vücuduma daha çok yaklaştı. Eli geceliğimin altından bacağıma doğru kayıyordu. Ama dokunuşu Murat'ınki gibi değildi. Soğuktu ve o an tam daha ileri gidecekken zihnimde bir şimşek çaktı. Bu Murat değildi. Gözlerimi açmaya çalıştım ama kurşun gibi ağırdı. Bağırmak istedim ama sesim boğazımda bir düğüm olmuştu. Bırakmıyordu. Eli bacağımda gezinmeye devam ederken aklıma ne kadar dua varsa getirmeye çalıştım. Besmele çekiyordum içimden. Ayetel Kürsi'yi okumaya çalışıyordum ama kelimeler birbirine karışıyordu. Fayda etmiyordu. O dualardan etkilenmiyordu. Çaresizlik içinde debelenirken o haz duygusunun bütün bedenimi sardığını hissettim. Ve tam o anda sanki birisi bir düğmeye basmış gibi üzerimdeki ağırlık kalktı. Nefes nefese kan ter içinde gözlerimi açtım. Yatakta yalnızdım. Oda boştu. Güneş perdelerin arasından sızıyordu. Ama bedenim sanki gerçekten biriyle birlikte olmuş gibiydi. O tatmin olmuşluk hissi bütün gerçekliğiyle oradaydı. Hıçkırarak ağlamaya başladım. Bu artık bir korku değildi, bir tacizdi. Bu bir işgaldi. Sadece evime, sadece zihnime değil, en mahremime, bedenime girmişlerdi. O günden sonra en büyük korkum başladı. Yatağa uzandım ve düşündüm. Ya o an uyanmasaydım? Ya izin verseydim? İzin verseydim ne olurdu? Bu sorunun cevabını düşünmek bile aklımı kaybetmem için yeterliydi. Bir gece Sercan'ı emzirdikten sonra beşiğine yatırmıştım. Evin içinde ölüm sessizliği vardı. Tam yatağıma uzanmış, gözlerimi kapatmıştım ki o sesi duydum. Kapı zili. Tıpkı daha önceki gibi gecenin bir yarısı ısrarla çalıyordu. Kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu ama bu sefer yataktan fırlamadım. Dona kaldım. Zilin sesi kesildi. Ardından sanki kapıya birisi tüm gücüyle vuruyormuş gibi 3 sert gümbürtü geldi. O an yan odada misafir olarak kalan kayınvalidem odasından fırladı. "Kim o bu saatte?" diye koridora koştu. Ben de peşinden. Kayınvalidem kapıyı açtığında karşımızda sadece apartmanın loş, boş koridoru vardı. "Kimse yok," dedi kayınvalidem şaşkınlıkla. Sonra bana döndü. "Sen de duydun değil mi, kapıya vurdular." O an ona sarılıp ağlamak istedim. "Evet," dedim titreyerek. "Duydum."
İlk defa yaşadığım bir şeye benden başka biri de şahit olmuştu. Bu beni biraz olsun rahatlatsa da dehşetimi daha da arttırdı. Çünkü bu artık benim zihnimde kurduğum bir şey değildi. Bu gerçekti. O günden sonra olaylar çığırından çıktı. Artık saklanmıyorlardı. Bir sabah Sercan'ın en sevdiği emziğini arıyordum. Yemin edebilirdim. 5 dakika önce sehpanın üzerine koymuştum. Ama yoktu. Murat'la birlikte bütün evi kelimenin tam anlamıyla alt üst ettik. Koltukların altı, minderlerin arası, mutfak tezgahı. Yok yok yok. Herhalde düştü bir yere, sonra çıkar deyip pes ettik. Murat salonda otururken ben de mutfakta kendime bir kahve koyuyordum. Tam o an salondan gelen metalik bir tık sesi duydum. Murat'ın şaşkın sesini duydum. "Derya, gel bir bak." Salona girdiğimde gözlerime inanamadım. Emzik tam ortada, halının üzerinde duruyordu. "Murat, gözümün önünde oldu," dedi bembeyaz bir suratla. Tam önüme sanki tavandan düşmüş gibi tık diye düştü. İkimiz de yukarı tavana baktık. Boşluk. En korkuncu ise seslerdi. Bir akşam Sercan'ı odasında uyutuyordum. Evde çıt çıkmıyordu. Sonra salondan Murat'ın sesini duydum. Net bir şekilde, "Derya canım, bir saniye gelir misin?" dedi. "Geliyorum," diye seslendim. Sercan'ı yatağına bırakıp salona yürüdüm. Salon boştu. Mutfak, banyo. Murat evde yoktu. Tam o an telefonum çaldı. Arayan Murat'tı. "Aşkım," dedi neşeyle. "Ben daha şirketten yeni çıktım. Bir 15 dakikaya evdeyim. Bir şey lazım mı gelirken?" Elimdeki telefon yere düşecek gibi oldu. Sen evde değil misin?" diye kekeledim. "Yok, ne evi? Toplantı uzadı ya, yeni bitti." O an kanım çekildi. Peki az önce salondan bana seslenen kimdi? O sevgi dolu "canım" diyen ses kime aitti? O gece Murat eve geldiğinde beni salonun ortasında, Sercan'a sarılmış bir köşede titrerken buldu. Ona her şeyi en başından anlattım. Zil sesini, kaybolan emziği, onun sesini taklit eden o varlığı. Ağlıyordum, hıçkırıyordum. "Bu rüya değil Murat," diye bağırdım. "Bu yorgunluk değil, gördün sen de, emzik tavandan düştü. Sesini duydum, evdeydin sandım. Şu çocuğun haline bak, boş duvarlara bakıp çığlık atıyor. Daha ne olması lazım inanman için? Aklımı tamamen kaçırmam mı?" Murat o gece ilk defa bana "yorgunluktandır" demedi. Bu enkaz yığınına baktı. Oğlumuzun korku dolu gözlerine baktı. Ve o da pes etti. Mantığı pes etti. Yanıma oturdu, beni ve oğlumuzu kollarıyla sardı. "Tamam," dedi. Sesi kararlıydı. "Haklısın. Bu normal değil. Özür dilerim. Sana tam olarak inanmadığım için özür dilerim. Yalnız değilsin. Ne olduğunu bilmiyorum ama birlikte bulacağız. Ve neyse bu, onunla birlikte savaşacağız." O gece yıllardır ilk defa o karanlığın içinde yalnız olmadığımı hissettim. Savaş daha yeni başlıyordu, evet. Ama artık yanımda bir asker daha vardı. Gece geç saatlere kadar bilgisayarın başında oturduk. Google'ın arama çubuğuna hayatımızın acı özetini yazdık. Geceleri boğulma hissi. Evde duyulan bilinmeyen sesler. Çocukların göremediğimiz varlıkları görmesi. Kaybolan ve aniden ortaya çıkan eşyalar. Enter tuşuna bastığımızda karşımıza çıkan yüzlerce, binlerce forum yazısı, blog ve hikaye bize tek bir gerçeği söyledi. Yalnız değildik. Ve bu şeyin bir adı vardı. Her hikaye bizim yaşadıklarımızın farklı bir yansımasıydı. Kaybolan eşyalar, duyulan fısıltılar, o ailelerin çocuklarının gördüğü korkunç suretler. Yalnız değildik. Ama bu içimizi rahatlatmıyordu. Aksine bu görünmez düşmanın ne kadar yaygın ve ne kadar güçlü olduğunu görmek, umudumuzu daha da kırıyordu. Güneş doğarken Murat bilgisayarı kapattı. Gözleri yorgunluktan ve endişeden kan çanağına dönmüştü. "Bu internet işi değil Derya," dedi kararlı bir sesle. "Okumakla çözülmez bu. Bizim gerçekten bilen birini bulmamız lazım." Elini omzuma koydu. "Ben arkadaşları bir soruşturayım. Sahtekar olmayan, güvenilir birini tanıyorlar mı?"
Ama şimdi uyu biraz, ne olur. O gün konuyu kapattık. Ama ikimiz de biliyorduk ki bu fırtına öncesi sessizlikti. Ertesi gün annem torununu görme bahanesiyle bize geldi. Yüzü solgundu. O da geceleri uyuyamıyordu belli ki. Salonda oturmuş kahve içerken laf arasında cesaretimi toplayıp dün gece Murat'la konuştuklarımızı anlattım. İnternette gördüğümüz hikayelerden bahsettim. Annem elindeki fincanı yavaşça sehpaya bıraktı. Gözlerini benden kaçırarak halıdaki bir desene kilitlendi. "Peki," dedi sessizce. Bu tuhaflıklar ne zaman başladı tam olarak kızım?" Sesindeki o tuhaf tını bana aradığım kapıyı aralamıştı. "Anne," dedim. Aslında her şey Hakan'la nişanlıyken başladı. Onu bazen farklı görüyordum. Utanarak onu bazen domuz gibi görüyordum diye fısıldadım. Sonra her şeyi anlattım. Evlenince nasıl bittiğini ama Sercan doğduktan sonra nasıl misliyle daha şiddetli bir şekilde geri geldiğini. Zil sesini, mutfaktaki gölgeleri, Murat'ın sesini taklit eden o varlığı. Anlattıklarım bittiğinde annem ağlıyordu. Sessizce içine doğru. "Kızım," dedi titreyen bir sesle. Ben de babanla ilk evlendiğim zamanlar böyle şeyler görürdüm. Geceleri yorganımı çekerlerdi. Odada birilerinin gezdiğini duyardım. Baban inanmazdı, yorgunluktandır derdi. Sonra geçti. Ben de unuttum sanmıştım. Hayrolsun diyerek kendini toparlamaya çalıştı. "Gittiğimiz o hocaya tekrar gidelim mi? Belki bir bildiği vardır." "Hayır," dedim anında. "Asla. Ben o adama ilk andan beri güvenmedim anne. O bir sahtekardı. Tarot kartlarıyla, şeytan laflarıyla bizi korkutup paramızı almaya çalıştı sadece. Lütfen gerçekten bilen birini bulalım." Annem çaresizce başını salladı. Bir an düşündü. Yüzü aydınlandı. "Rahman Hoca var," dedi. "Şükriye teyzenin amcası. Çok yaşlı, çok alim bir zatmış. Kimseyle pek görüşmezmiş ama Şükriye'yi kırmaz. Dur bakayım." Telefonuna sarılıp Şükriye teyzeyi aradı. Kısa bir konuşmanın ardından bize döndü. "Tamam," dedi. "Akşam namazından sonra bizi bekliyormuş." O akşam ben, Murat ve annem üçümüz bir arabadaydık. Şehrin merkezinde ama gürültüden uzak, eski cumbalı evlerin olduğu sakin bir sokağa girdik. Annemin tarif ettiği ahşap kapılı, 2 katlı bir evin önünde durduk. Kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Kapıyı çaldık. Birkaç saniye sonra kapı yavaşça açıldı. Karşımızda bembeyaz sakalları göğsüne inen, başında takkesi olan, yaşlı ama dinç bir adam duruyordu. Yüzü daha önce gördüğüm hiçbir yüze benzemiyordu. Huzurlu bir yüzü vardı ama gözleri sanki insanın ruhunun en derinine işliyordu. "Hoş geldiniz," dedi yumuşak bir sesle. Tam içeri adım atacakken elini "dur" dercesine kaldırdı. "Durun," dedi sakince. "Önce bir eşikten geçelim." Biz kapının önünde şaşkınlıkla ona bakarken Rahman Hoca gözlerini kapattı. Dudakları duyamadığımız bir duayla sessizce kıpırdadı. Sonra derin bir nefes alıp üçümüze doğru hafifçe üfledi. O an yüzüme sanki serin bir dağ esintisi çarpmış gibi hissettim. Omuzlarımda aylardır taşıdığım o görünmez yük bir anlığına hafifler gibi oldu. "Şimdi buyurun," dedi ve kenara çekildi. İçerisi tütsü değil, taze demlenmiş ıhlamur kokuyordu. Bizi mütevazı bir odaya aldı, yer minderlerine oturttu. Kendisi de karşımıza geçti. Bize hiçbir şey sormadan kalkıp içeriden 3 bardak sıcak çay getirdi ve önümüze koydu. Bardaklarımızı elimize aldığımızda o delici ama şefkatli gözleriyle bize baktı. "Anlatın," dedi. Sadece tek bir kelime. "Anlatın." Önce ben başladım. Her şeyi en baştan. Hakan'ı, rüyaları, zil sesini, gölgeleri, oğlumun gördüklerini, o son ve en korkunç işgali. Ben anlattıkça annem de araya girip kendi gençliğinde yaşadığı benzer olayları ekledi. Murat ise sadece elimi sımsıkı tutuyor, başıyla anlattıklarımı onaylıyordu. Hoca başını hiç kaldırmadan, tek bir kelime etmeden
Belki de 1 saatten fazla bizi dinledi. Anlatacaklarımız bittiğinde odada derin bir sessizlik oldu. O sessizlik yaşayacağımız en büyük fırtınanın habercisiydi. Anlattığım her kabus, her fısıltı, her gölge sanki odanın köşelerine sinmiş bizi izliyordu. Hoca sonunda başını kaldırdı. Gözleri yaşlı bir adamın yorgunluğunu değil, asırlık bir ağacın bilgeliğini taşıyordu. "Anlattıklarınız birer yaprak," dedi sakin bir sesle. "Bizim ağacın kökünü bulmamız lazım." Ayağa kalktı. Bu bir teşhis değil, bir operasyon hazırlığıydı. "Murat oğlum," dedi. "Git, mutfaktan bir cam kaseye su doldur. İçine de bir tutam kaya tuzu at, gel." Sonra anneme döndü. "Kızım sen de odanın penceresini sıkıca kapat. Perdeleri tamamen çek. İçeriye bu sokağın ışığı bile sızmasın." En son bana baktı. "Derya kızım, sen de git, abdestini al, kalbini ferah tut ve hazırlan, çağıracağız." "Neyi çağıracağız?" diye fısıldadım korkuyla. Gülümsedi ama gözleri gülmüyordu. "Seni çağıranı." Dediği her şeyi harfiyen yaptık. Ben abdest alıp geldiğimde oda tanınmaz haldeydi. Perdeler çekilmiş, elektrikler kapatılmıştı. Odayı sadece ortadaki alçak bir sehpanın üzerine koyduğu eski bir gaz lambasının titrek sarı ışığı aydınlatıyordu. Havada daha önce hiç duymadığım keskin ama ferahlatıcı bir koku vardı. Hoca bakır bir kapta bir şeyler yakıyordu. Üzerlik tohumuydu sanırım. Beni odanın tam ortasındaki bir mindere oturttu. Murat ve anneme de arkamda, duvara yakın bir yere oturmaları ve ne olursa olsun sessizce dua etmeleri talimatını verdi. Tuzlu su dolu kaseyi önüme koydu. "Korkma," dedi bana. "Onlar Allah'ın nurundan korkar. Sen onlardan korkma." Ve sonra başladı. Önce Eûzü Besmele çekti. Sesi ne bir fısıltıydı ne de bir bağırtı. Sanki odanın duvarlarından değil de dağların içinden gelen kadim bir tınıydı. Sonra Ayetel Kürsi'yi okumaya başladı. Her bir kelimeyi tane tane vurgulayarak okuyordu. O okudukça odadaki gaz lambasının alevi aniden hiddetle titremeye başladı. Duvarlardaki gölgeler sanki canlanmış gibi dans ediyordu. Annemin arkamdan korkuyla yutkunduğunu duydum. O an bütün vücudumu saran o tanıdık buz gibi soğukluk geri geldi. Sanki biri odanın kapısını açmış da içeri kışın ayazı dolmuş gibiydi. Ama kapı kapalıydı. Hoca okumaya devam etti. Bu sefer Felak ve Nas surelerini okuyordu. Sesi bir komutanın ordusuna emir verişi gibi kararlı ve güçlüydü. İşte o an evin içinden sanki üst kattan geliyormuş gibi tırnaklarla bir tahtanın kazınmasına benzer bir ses duyuldu. Giderek hızlanan, sinirli bir kazıma sesi. Murat'ın "Allah'ım sen koru" diye fısıldadığını duydum. Hoca hiç durmadı. Sesini daha da yükseltti. O an odanın içindeki gardırobun kapısından sert bir tak sesi geldi. Sanki biri içeriden kapıya yumruk atmıştı. Annem küçük bir çığlık attı. Bense korkudan dona kalmış, sadece önümdeki su dolu kaseye bakıyordum. Suyun yüzeyi sebepsiz yere hafifçe dalgalanıyordu. Ritüelin zirvesindeydik, hissediyordum. Rahman Hoca okumayı bitirip yavaşça önümdeki kaseye uzandı. 2 parmağını tuzlu suya daldırdı. Gözlerini gözlerime dikti. "Geldiler," dedi. "Şimdi gidecekler." Parmağındaki o okunmuş tuzlu suyu etrafıma, oturduğum minderin çevresine bir daire çizer gibi serpmeye başladı. Her bir damla yere değdiğinde sanki kızgın bir yağa düşmüş gibi cızırdıyor ve görünmez bir buhar çıkarıyordu. O daire tamamlandığı an odanın içinde aniden şiddetli bir rüzgar esti. Perdeler havalandı, kağıtlar uçuştu ve gaz lambası püf diye sönerek odayı zifiri karanlığa boğdu. Ve sonra derin bir sessizlik. Murat'ın titreyen ellerle çakmağını yakıp lambayı yeniden yakması birkaç saniye sürdü. Alev yeniden parladığında oda normale dönmüştü. O baskıcı soğukluk gitmiş, havadaki o sinirli gerginlik kaybolmuştu.
Sanki kirli bir oda havalandırılmış gibiydi. Rahman Hoca, yorgun ama sakin bir şekilde yerine oturdu. Bir süre sustu. Sonra gözlerini bana değil, anneme çevirdi. "Bu musallat, bu karabağ," dedi tane tane. "Derya kızıma doğrudan yapılmamış. Murat'la şaşkınlıkla birbirimize baktık. Ne demekti bu?" Hoca devam etti. Hala anneme bakıyordu. "Bu seninle başlamış Dürüye kızım. Senin gelinliğine, senin ilk yastığına sinmiş zehirli bir miras. Ama ilk hedefi sen değildin. Hedefi senden sonra gelecek olandı. Senin kanından gelen, soyunu devam ettirecek ilk parçaydı." Annemin yüzü bembeyaz oldu. "Ne? Ne demek bu?" "Bu bir soy büyüsüdür," dedi hoca. "Yapan kişi sadece senin yuvanı değil, senden doğacak nesli de hedef almış. Büyünün kilidi şudur: annenin ilk çocuğunun doğuracağı ilk çocuğa musallat olur. Yıllarca uyur, bekler. Ta ki o zincirdeki halka tamamlanana kadar." Hoca bu sefer bana döndü. "Annenin ilk çocuğu sensin Derya. Sen evden kaçıp sevdiğin adamla evlenince lanet seni bir süre rahat bıraktı. Çünkü Hakan'la olan bağın kopmuştu. Ama sonra hamile kaldın. Aldırdığın o ilk bebeğin lanetin ilk yoklamasıydı. Başarısız oldu. Sonra Sercan oğlumuz doğdu. Zincirin son halkası. Senin ilk doğan çocuğun. İşte o an yıllardır uyuyan o zehirli miras tamamen uyandı ve bütün gücüyle sana ve oğluna saldırmaya başladı. O an beynimde şimşekler çaktı. Her şey yerine oturmuştu. Rahman Hoca'nın teşhisi odanın ortasına bir bomba gibi düşmüştü. Bu bana musallat olan basit bir varlık değildi. Bu annemden miras kalmış, oğlumun geleceğini çalmaya çalışan nesiller arası bir lanetti. Annem yıllardır taşıdığı suçluluğun ve korkunun ağırlığıyla iki büklüm olmuş, sessizce ağlıyordu. Murat ise şaşkınlık ve öfke arasında gidip geliyordu. "Peki ne yapacağız?" dedi Murat, sessizliği bozan ilk kişi olarak. "Bunun bir çözümü var mı hocam?" Rahman Hoca sakinliğini hiç bozmadan başını salladı. "Her derdin dermanı Allah'tandır," dedi. "Ağlamakla, korkmakla bu kara bağ çözülmez. Savaşmakla çözülür. Bu lanet bir nesneye, bir mühre bağlı. O mührü bulup kırmadan bu zırhı parçalayamayız." Gözlerini tekrar anneme çevirdi. Bu seferki bakışı daha da derindi. Sanki anıların içinde bir şeyler arıyor gibiydi. "Dürüye evladım," dedi. "Babanla oturduğun o evin en eski yatak odasını hatırla. Gelin olduğun oda. O odadaki ceviz gardırobun zemine oturan alt pervazının arkasına bak. Orada kurumuş, sararmış bir bezin içine sarılmış 3 küçük üçgen muska bulacaksın. O bez senin gelinliğinden koparılmış bir parçadır." Annemin nefesi kesildi. Gözleri dehşetle açıldı. "Nasıl? Nasıl bildiniz?" "Büyüyü yapan, mührünü en mutlu olduğun, en masum olduğun yere saklar ki zehri en derine işlesin," diye cevapladı hoca. Sonra hepimize döndü. "O zehri oradan söküp alın. Ama dikkat edin. Kimse çıplak elle dokunmasın. Bir beze sarıp olduğu gibi bana getirin. Sakın sakın açmaya kalkmayın. O evden ayrıldığımızda içimizde hem bir umut hem de korkunç bir görev vardı." Ertesi gün babamın evde olmadığı bir saati kollayıp annemle birlikte o eve gittik. Murat da bizimleydi. Bizi yalnız bırakmıyordu. Annemin yıllardır girmediği o eski yatak odası tozlu ve havasızdı. Ortada duran o eski oymalı ceviz gardırop sanki bir tabut gibiydi. Murat bir tornavida yardımıyla gardırobun hocanın tarif ettiği alt pervazını yavaşça kanırttı. Gıcırdayarak açılan ahşabın arkasındaki o karanlık boşlukta duruyordu. Tıpkı hocanın dediği gibi, sararmış, kirlenmiş eski bir bez parçası. Murat eline bir bez alarak o paketi dikkatlice oradan çıkardı. Elimize aldığımızda sanki ondan etrafa yayılan bir soğukluk, bir kötülük hissettik. Hiç konuşmadan evden çıktık ve doğruca Rahman Hoca'nın yolunu tuttuk. Bizi bekliyordu. Odası yine o ıhlamur kokusuyla doluydu ama bu sefer sehpanın üzerinde bakır büyük bir leğen duruyordu.
İçi sirke kokusundan anladığım kadarıyla su ve sirke karışımıyla doluydu. Paketi ona uzattık. O çıplak elle dokunmadı. Uzun bir maşa yardımıyla paketi aldı ve doğrudan leğenin içindeki sirkeli suya bıraktı. Kumaş suya değer değmez, sanki kızgın yağ düşmüş gibi cızırdadı ve sudan hafif bir buhar yükseldi. Rahman Hoca gözlerini kapatıp dualar okumaya başladı. Sonra 2 küçük cımbız alarak suyun içinde o küçük üçgen şeklindeki deri muskaları tek tek açmaya başladı. İnanılmaz bir sabırla, dualar eşliğinde o sıkıca katlanmış katmanları araladı. İçlerinden çıkanlar mide bulandırıcıydı. Küçücük, ne olduğu anlaşılmayan yazılar, iç içe geçmiş garip semboller ve bir tutam siyah saç, küçük bir tırnak parçası ve ucu kararmış paslı bir iğne. Bütün bu materyali suyun içinde ayrıştırdıktan sonra maşayla hepsini tek tek toplayıp yanındaki ateşe dayanıklı, topraktan yapılmış bir kaba koydu. "Lanet mühründen ayrıldı," diye fısıldadı. "Şimdi zehrin kendisini yakma vakti." Bir kibrit çaktı ve kabın içine attı. İçindekiler bir anda normal bir ateş gibi değil, yeşil ve mor renkler çıkaran kimyasal bir alevle yanmaya başladı. Odayı yanan lastik gibi geniz yakan kesif bir koku sardı. Biz öksürerek yüzümüzü kapatırken hoca okumaya devam ediyordu. Alevler sanki can çekişen bir varlığın son çığlıkları gibi bir süre daha dans etti ve sonra aniden söndü. Geriye sadece bir avuç siyah, yapışkan bir kül kalmıştı. Rahman Hoca o kaptaki külleri aldı, pencereye yürüdü ve dışarıdaki rüzgara savurdu. Küller karanlığın içinde dağılıp yok oldu. Pencereyi kapattı ve bize döndü. Yüzünde bir ameliyatı başarıyla bitirmiş bir cerrahın yorgun ama huzurlu ifadesi vardı. "Allah'ın izniyle bitti," dedi. "Soyunuzun üzerindeki o kara bağ bu küllerle birlikte dağıldı. Annem ve ben hıçkırıklara boğulduk. Yılların ağırlığı o an omuzlarımızdan kalkmış gibiydi. Hoca bize önceden hazırladığı, üzerlerinde koruyucu ayetler yazılı olan cevşenlerimizi verdi. Bunlar sizin zırhınız olacak. Bir daha hiçbir şer Allah'ın izniyle size bu kadar yaklaşamayacak." Tam kapıdan çıkarken annem arkasını döndü. İçinde tuttuğu o son soruyu sordu. "Hocam, Allah sizden razı olsun ama kim? Kim yapar bir aileye bunu? Neden?" Rahman Hoca anneme şefkatle ama bir o kadar da ciddi bir şekilde baktı. "İsim isteme benden kızım," dedi. "Bu kapı kapalı bir kapıdır. O kapıyı açarsam aranıza sadece fitne değil, kan da girer. Bundan mesul olmak istemem." Bir an duraksadı, sanki söyleyeceği kelimelerin ağırlığını tartar gibiydi. "Ama şunu bil," dedi. "Bu kötülük sana kocanın kanından, çok yakınından geldi." Rahman Hoca'nın o son cümlesi arabada aramızda asılı kaldı. Annem, Murat ve ben eve dönüş yolunda tek bir kelime bile etmedik. Gerek de yoktu. Hepimiz o ismin kim olduğunu biliyorduk. Annemin camdan dışarı bakarken sessizce akan gözyaşları, babama duyduğu sevgiyle, büyüyü yapanın gelinine yaptığı bu ihanet arasında kalışının acısını anlatıyordu. Murat'ın direksiyonu sıkan beyazlamış parmakları, ailesine ve bana yapılan bu kötülüğe karşı duyduğu öfkeyi haykırıyordu. Bense sadece boşluğa bakıyordum. Yıllardır beni boğan o isimsiz dehşetin artık bir yüzü vardı. Babaannemin yüzü. O günden sonra hayatımızda yeni bir sayfa açıldı. Hocanın yazdığı, ayetlerle ve dualarla dolu o cevşenleri bir an bile üzerimizden çıkarmadık. Sercan'ın yastığının altına, annemin çantasına, evimizin giriş kapısının üzerine. Her yere o ilahi zırhları yerleştirdik. Ve o kara büyü gücünü yitirmeye başladı. Haftalar geçti, aylar geçti. Evimizdeki o baskıcı soğuk hava dağıldı. Yerini uzun zamandır unuttuğum bir huzur aldı. Oğlum Sercan artık geceleri çığlık çığlığa uyanmıyordu. Odanın boş köşelerine bakıp dehşete kapılmıyordu. Neşeli, sağlıklı bir çocuk olup çıkmıştı. Ben geceleri tek başıma mutfağa gidebiliyor, en önemlisi yatağıma yattığımda
Kabuslar görmeden deliksiz bir uykuya dalabiliyordum. Omuzlarımdaki o tonlarca yük kalkmıştı. Fırtına dinmiş, hayatımız normale dönmüştü. Ama tam olarak değil, lanet gitmişti ama yankıları kalmıştı. Arada sırada gecenin bir yarısı, yatağın kenarının sanki biri oturmuş gibi hafifçe çöktüğünü hissediyordum. Bazen çok yorgun olduğumda, o tanıdık ağırlık yine üzerime çökmeye çalışıyordu. Ama artık eskisi gibi değildi. Paniğe kapılmıyordum. Boynumdaki cevşene dokunuyor, bildiğim bir duayı okuyordum ve o his geldiği gibi sessizce kaybolup gidiyordu. Onlar hala oradaydı biliyordum. Ama artık kapının dışındaydılar. İçeri girmeye güçleri yetmiyordu. Sadece kapıyı tırmalayıp varlıklarını fısıldayabiliyorlardı. Bu yankılarla yaşamayı öğrenmiştim. Savaş bitmişti. Geriye sadece savaş alanının temizliği kalmıştı. O olaylardan yaklaşık 1 yıl sonra bir kış sabahı telefon çaldı. Arayan babamdı. Annesinin yani babaannemin gece uykusunda vefat ettiğini söyledi. Telefonu kapattım. İçimde bir zerre bile üzüntü olmadı. Sadece tuhaf bir boşluk. Yıllarımı çalan, aileme cehennemi yaşatan, daha doğmamış çocuğuma bile musallat olan o kadının artık bu dünyada olmadığını bilmenin getirdiği o soğuk, mesafeli bir rahatlama hissiydi bu. Ve o öldükten sonra her şey tamamen bitti. Yatağın gıcırdaması durdu. Ara sıra hissettiğim o kara basanlar bir daha hiç gelmedi. Evimizdeki o son fısıltılar, o son yankılar da onun ölümüyle birlikte toprağın altına girdi. Lanetin son halkası da kopmuştu. İşte bu benim hikayemdi. Yıllarımı, gençliğimi, akıl sağlığımı benden çalan bir lanetin hikayesi. Bunu neden anlattım? Çünkü bilinsin istedim. Büyü denilen o zehrin sadece yapıldığı kişiyi değil, onun soyunu, çocuklarını, torunlarını nasıl bir karanlığa mahkum edebileceğini herkes görsün istedim. Benim ahımdan kurtulamazlar, biliyorum. Kimsenin ahı kimsede kalmaz ve büyü yapanın 2 cihanda da yeri yoktur. Bu hikayeyi sizinle paylaşırken kanal sahibinden de bir ricam oldu. Anlattığım herkesin ismini değiştirmesini istedim. Olanlar oldu, yaşananlar yaşandı. Ailemizin geride kalan çocuklarının, torunlarının bu karanlık mirasla ilgili bir suçu yok. Beni dinlediğiniz, yaralarıma tanıklık ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah herkesi ne bu dünyada ne de öteki dünyada yolu büyüden geçenlerin şerrinden ve o şerrin nesiller boyu süren lanetinden korusun.